Merhabalar, Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün gördüğünüz üzere şirin bir küçük minik bir tavşan sepeti yapacağız hep birlikte. Bu sepetimin yapımında ribon ip kullandım ben. Siz isterseniz bu tarz ipler de kullanabilirsiniz. Farklı iplikler de olabilir. Ribon ip olur, penye ip olur, fark etmiyor. Tığınızı ipinizin kalınlığına göre ayarlarsanız farklı bir ip de kullanabilirsiniz pekala. Şimdi malzemelerimize göz atalım ve hemen yapımına başlayalım. Sepetimizin siz de hazırlayabilirsiniz. Evet, 6 mm tığ kullanacağım bu sepetin yapımında. Dediğim gibi siz ipinizin kalınlığına göre tığınızın kalınlığını adapte edebilirsiniz. Hemen bir sihirli halka ile sepetimizin yapımına başlıyoruz. Ekranın sağ üst köşesine buraya ekleyeceğim diğer tavşan şeklinde yapmış olduğum ürünlerin videolarını oradan izleyebilirsiniz. Sihirli halkanın içerisine batarak ilmek alıyoruz öncelikle ve ardından 3 tane zincir çekerek bir tığ üstü alıyorum ve sihirli halkanın içerisine batarak bir trabzan örüyorum hemen. Ve ardından yine örüyorum. Bir tığ üstü alıyorum. 2 tane ipliği çekip çıkarıyorum ve tekrardan 2 tane daha çekip çıkarıyorum. Bu şekilde 2'den çıkıyorum. Toplamda 11 tane olana kadar örmeye devam ediyoruz trabzanlarımızı. Trabzanlar bittikten sonra sihirli halkanın ipini çekerek orta kısmını kapatıyoruz iyice. Başlangıç ipini de ilmeğimize dahil ederek yürüteceğiz. İlk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine tığımızı geçirerek ilmek kaydırma yapıyoruz ve kapatıyoruz. Ardından ilmeği uzatıyorum. İpimi de alarak çeviriyorum tığımı. Yine aynı noktaya batarak yeni bir ilmek alıyorum. Ve bir tane tekli trabzan örüyorum. Böylece fazla görünmeyen bir geçiş yapmış olacağım. Aynı noktaya bir tane daha tekli trabzan yaparak artırma yapıyorum. Bu sırada komple artırma yapacağız. Her trabzanın üzerine 2'şer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Full artırma yapacağız. Toplamda 24 tane trabzan olana kadar devam etmeliyiz. Ve sıra sonunda 24 tane trabzan olunca kapatacağız. Ben şimdi hızlıca devam edeyim. Trabzanlar bittikten sonra ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine tığımızı batırarak ilmek kaydırma yapıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Birebir hemen şu daha önce yapmış olduğum bardak altlığına benziyor. Kulaklarımızı yapacağız. Kulakların yapımı için 8 tane zincir çekiyorum öncelikle. Bakın zincirlerin ön kısmına değil de arka kısmında bulunan iplere batarak ilerleyeceğiz. Kulaklarımızın daha düzgün durması için. Şurası tam batacağımız nokta. Burası örgülü olan kısımlar ön. Arka tarafta da ipler bulunuyor. Oraya batacağız. 3. zincirin arka kısmındaki ipe batarak bir tane sık iğne örüyoruz öncelikle. Özür dilerim, bir tane trabzan, tekli trabzan da değil, yalancı trabzan da diyebilirsiniz. Bir tığ üstü alıp tüm ipleri birlikte çıkarıyoruz. Ardından 3 tane tekli trabzan öreceğiz. Bir tığ üstü alıp bu defa 2'den çıkacağız. Sıradaki zincirin arkasında bulunan ipe batıyoruz. Dikkatli olalım. Aynı şekilde 2 tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bir tığ üstü alıp 2'den çıkıyorum. Son olarak yine bir tane çakma trabzan yapacağım. Yani bir tığ üstü alıp tüm ipleri birlikte çekerek tığımdan çıkarıyorum. Son olarak bir tane ilmek kaydırma yaparak kulağımızın alt kısmına sabitliyoruz kulağı. Şimdi 2 kulağın ara kısmını oluşturacak 2 tane ilmek kaydırma yapacağız.
birbirine fazla yakın olup yapışık olmaması için biraz mesafe bırakalım. Trabzanların tepesine 2 tane ilmek kaydırma yapalım hemen. İlk kulağımızı ördük. Şimdi birebir aynı kulaktan bir tane daha örmem gerekiyor. Ben hızlıca öreyim. Tekrardan buluşalım hemen. İkinci kulağın ardından şimdi halkamızın etrafına tüm trabzanların tepesine ilmek kaydırma yaparak üst kısma, kulaklar dahi hepsine ilmek kaydırma yapacağız. Çünkü kenarlarımızı yapacağız. Sepetlerin kenarlarını çıkmamız için bu zemini kurmamız gerekiyor. Fazla sıkmayın yalnız zincir ilmek kaydırmalarınızı, yoksa zorlanırsınız daha sonra. Hepsini bitirdikten sonra kulakları da yaptım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ipimi içe doğru çeviriyorum. İlmeğimi de uzatarak alacağım şimdi tekrar. İlk yapmış olduğum ilmek kaydırmanın altından tığımı geçireceğim. İpimi unutmuyorum içeriye almayı. Tığı ilmek kaydırmanın altından geçirdim. Tam şu örgülü kısmın altından. Kaldığım yerden devam edebilmek için ilmeğimi de alıyorum ve bir zincir çekerek böylece ilk sık iğnemi oluşturmuş olacağım. Bu birinci. Şimdi bu şekilde tüm ilmek kaydırmaların üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve minik sepetimizin kenar kısımlarının ilk sırasını böylece bitirmiş olacağız. Eğer yapamazsanız bir tık ince 4 mm mesela kullanabilirsiniz sık iğnelerin yapımında. Çünkü bu ilmeklerin arasından tığınız geçmeyebilir. Biraz daha zor oluyor örülmesi diğer sıralara nazaran. Ben şimdi hemen hızlıca öreceğim ilk sırayı ve sıra geçişini göstereceğim sizlere. Ardından ilerleyeceğiz hep beraber. Sıranın sonuna geldim. Şimdi görünmemesi için çok pratik bir bilgi vereceğim sizlere. İlmeğimi çekip uzatıyorum öncelikle. Bu şekilde görünmeyecek. Son sık iğnesi burası. Yapmış olduğum ilk sık iğne burası. İlk sık iğnenin tepesinde bulunan örgülü kısmın içinden, bakın şurası ön, bu bir ve bu üst kısımda. İçeriden tığımı geçiriyorum. Yalnız ipimi içeri almayı unutmuyorum burada. İlmeğimi çekerek içe doğru alıyorum. Burayı kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapandı ve hiç belli olmuyor böyle. İlk sık iğnenin tam orta kısmından başak motifi oluşması için bunu yapmamız gerekiyor. Tığımızı geçiriyoruz ve ilmeğimizi tekrardan önden çekerek alıyoruz. Tığımı geçiriyorum ve bir zincir çekerek böylece ilk sık iğnemi yapmış oluyorum. Böylelikle devam ediyoruz. Başak motifleri oluşması için sık iğnelerin tam ortasına tığımızı batırarak devam etmeliyiz. Eğer normal sık iğne isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben tekrar kalın tığa geçiş yaparak tamamen bitiriyorum. 5 sıra ördüm toplamda. Yüksekliği yeterli geldi bana. Eğer yetersiz bulursanız 1-2 sıra daha yapabilirsiniz zevkinize göre. Şimdi tekrardan ince tığa geçiş yapıyorum. Çünkü yine çakma sık iğne yani ilmek kaydırma yapacağız. Sepetimizin tüm kenarlarına daha dik durabilmesi için, daha düzgün durabilmesi için. Yine ilmeğimi çekerek uzatıyorum. Tıpkı bu alt kısımlarda kapatma yöntemiyle olduğu gibi ilmeğimi alarak içe doğru alıyorum. Ve buradan son yapmış olduğumuz ilmeğin içerisinden tığımızı geçirerek alıyoruz. İlmeğimizi tekrardan. Böylece tepesinde de örgü motifi oluşmuş olacak.
Ve buradan kaldığımız yerden devam edebilmek için ipimizi alıyoruz ve ön tarafa geçiriyoruz. Şimdi tüm sık iğnelerin tepesine birer tane ilmek kaydırma yaparak tekrar başa döneceğiz. Şimdi geldik tekrardan başa. İpi nasıl saklayacağımı size göstereceğim. Burası baş bitiş, şurası başlangıç. İpimi hafif biraz uzun bırakarak kesiyorum. Çekerek şimdi alıyorum ön tarafa ipliğimi. İnce tığla yaparsanız bunu sizin için daha pratik olacaktır. Burası örgülü olması gerekiyor. İlk örgümüzün altından tığ geçirerek alıyoruz ön tarafa. Boşta kalan ipi çekerek öncelikle bir sağ tarafa alıyoruz. Örgü modelimizin yarısı oluşmuş oldu. Şimdi tığ sepetin içerisinden geçirerek son kaldığımız yerden tekrar çıkarıyoruz. Son örgünün içinden tekrar çıkarmamız gerekiyor. Hiç belli olmaması için. Boşta kalan ipi çekip içe doğru alıyoruz sonra. Gördüğünüz gibi örgüler hiç bozulmamış gibi, hiç başlangıç noktası belli olmuyor. Şimdi boşta kalan ipi trabzanların sık iğnelerin içerisinden yürüterek saklıyoruz, kamufle ediyoruz. Çözülmez, merak etmeyin, bu şekilde yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ben bu şekilde çiçekler kullandım süslemede. Siz farklı unsurlarda kullanabilirsiniz. Hiçbir şey de kullanmadan kullanabilirsiniz süsleme, yani süslemeden kullanabilirsiniz sepetinizi. Bunlar hobi marketlerde bulunan çiçeklerden. Hafif uzun, biraz küçük bir demiri var ucunda. Onlarla sabitliyorum. Eğer sorularınız olursa bana yorum kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Yardımcı olurum ben sizlere. Rötuşları yaparken kontrol edin hanımlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü devamı geliyor sürekli videoların. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yepyeni bir tarifte, güzel bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.